Tabii bizim en çok işbirliği içinde olduğumuz yerler üniversiteler. Bizim hedef kitlemiz, yani bizden faydalananlar, araştırmacılar, akademisyenlerdir. Doktora yapanlar, yüksek lisans çalışması yapanlar, makale yazanlar, araştırmacılar bizim kütüphanemize gelmekte ve araştırma yapmaktadır. Zaman zaman bu kurum ve kuruluşlarla da diyaloglarımız olmakta. Mesela Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin yazma eserleri Konya'ya getirilerek dijitalleştirilmiş, bakım ve onarımları yapılmış, yerine iade edilmiştir. Son zamanda Milli Kütüphane, İzmir Milli Kütüphane'nin çok sayıda yazma eseri kurumumuza getirerek onların bakımı, onarımı yapılıp daha sonra katalogları gözden geçirilecek ve Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın portalinde hizmete sunulacaktır. Yine dünyada bazı kütüphanelerle de işbirliklerimiz olmuştur. Rodos adasındaki Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi'nde de çalışmalar yapılmış, dijitalleştirilmiş, bakımı onarımı yapılmış. Oradaki kitaplar kayda geçirilmiş. Kataloğu hem dijital hem de fiziki olarak kitap halinde yayınlanmış ve bugün Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızın portalinden bu eserlere rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Buna benzer değişik kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürmekte, devam etmektedir. Ve pek çok vatandaşımızın da bize desteği olmakta, evlerinde bulunan yazma eserleri getirip bağışlamakta. Hatta yakın bir zamanda bir vatandaşımız çok sayıda yazma eser ve nadir matbu kitabı bağışlamak üzere getirmiş. Bunu nereden temin ettiğini, işte ecdattan mı kalma olduğunu sorduğumuzda ben her hafta Konya'daki bit pazarına gidip bunları satın aldım, biriktirdim ve buraya bağışlıyorum demiştir. Yani çok enteresan, bu geri dönüşümle uğraşan, kağıt toplayan vatandaşlarımız dahi bize büyük destek de bulunmaktadır. Mesela bir örnek verecek olursak, Konya'daki Selçuklu ilçe belediyemizin bir şoförü, çöp arabası şoförü bir gün 10-15 adet yazma eser getirdi. Bağışlamak istediğini söyledi. Bunu nereden temin ettiğini sorduğumuzda dedi ki bunu çöpten çıktı. Hatta biz ona satın alabiliriz teklifinde bulunduk, onu teşvik etmek amacıyla. Yok dedi, bu benim değil, bu çöpten çıktı, ben bunu satamam, ben bunu bağışlarım. Para dahi kabul etmedi. Böyle erdemli vatandaşlarımızın yazma eserler konusunda çok büyük desteklerin olduğunu da görüyoruz. Tabii her şeyde olduğu gibi yazma eserlerde de bazen yanlış bildiğimiz doğrular, doğru bildiğimiz yanlışlar her zaman oluyor. Vatandaşlarımız bu eserleri evinde bulundurmak istemiyor. Bunlar büyük vebal, okumasını bilmiyoruz. Bunları biz atamızdan, ecdadımızdan duyduk ki bunları evde bulundurmak büyük vebal, büyük günah. Bunları ya yakıp külünü ayak değmedik bir yere gömmeliyiz veya bunları götürüp mezara defnetmeliyiz yahut suya atmalıyız gibi maalesef çok batıl inançlar var. Bunun yanında her eserin çok büyük paralarla satılabileceğini zanneden vatandaşlarımız oluyor. Bunlara büyük meblağlar kazanmak için satışa çıkaranlar oluyor. Tabii en sıkıntılısı da bunların yurt dışına gönderilmeleri. Çok şükür vatandaşlarımız bu konularda bilinçli hale gelmeye başladı. İşte biraz önce ifade ettik, bit pazarından vatandaş parasıyla o kitapları kurtarıp bizim kurumumuza getiriyor.
yurt dışına giden kitaplarla alakalı artık toplumumuzda ciddi bir tepki oluştu. Pek çok hamiyetperver insanlar bunu yabancılara değil, bizim yerli araştırmacılarımıza ve kütüphanelerimize gerek parayla gerekse bağış yoluyla getirip teslim ediyorlar. Son zamanlarda özellikle Suriye olaylarından sonra yazma eserlerin de sahteleri çokça çıkmaya başladı. Bunlar işte 2000 yıllık İncil, 1500 yıllık şu kitap, bu kitap veya böcek kanıyla yazılmış değişik efsanelerle kitapları tarihi kitap olarak satma girişiminde bulunan kişiler piyasada türemeye başladı. Bu alanda bize bolca sahte kitaplar gösterilmek üzere geliyor. Özellikle bu ifade ettiğimiz İncil, Tevrat gibi kitapların daha bir tane hakikisine rastlayamadık. Hep sahte eserler. İnşallah kütüphanemizde bu sahte eserlerle ilgili bir sergi açmayı da düşünüyoruz. El yazmalarının araştırıcılara sunulması konusunda son zamanda ciddi gelişmeler oldu. Bu dünya standartlarını da ülkemiz geçti. Yerli araştırmacılarımız artık bila ücret, 5 kuruş ücret ödemeden bu eserlerin dijital kopyalarını alabiliyor, ulaşabiliyor. İşte yazma eser portaline girip üye olarak bunlardan faydalanabiliyor. Sonra kütüphanelerimiz artık dün bu yazma eserler can çekişirken artık kefenlerini yırttılar. Tabiri caizse 5 yıldızlı otel konforunda depolarda muhafaza edilmeye başlandı. Depolarımızın iklimlendirilmesi, değişik yangın ve benzeri afatlar karşısında nasıl davranılacağı, bu konudaki tedbirler de ciddi tedbirler alındı. Yine kütüphanelerimizde bu konuda ciddi uzmanlar görevlerine başladı. Artık ülkemizde yazma eserler konusunda ciddi manada gelişmeler oldu. Kütüphanelerimizde dijitalleştirme hızla yapılmaktadır. Türkiye genelinde bulunan Yazma Eserler Kurumu'na bağlı kütüphanelerimizdeki yazma eserlerimizin hemen tamamına yakını dijital hale getirilmiştir. Eskiden bizim kütüphanelerimizde hep yabancı, İngiliz, Alman, Rus okuyucular gelmekteydi ama yaklaşık son 10 yıldır hep kendi vatandaşlarımız, kendi üniversite öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz bu kitaplarla ilgilenmekte. Ciddi manada bu dijitalleştirme ile beraber bu yazma eserler günümüz Türkçesine çevrilmekte, makaleler yapılmakta ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde de bu eserlerden faydalanılarak cilt, hat, tesip konusunda güzel eserler icra edilmektedir. Bize gelen yazma eserlerin hepsini vatandaş bağışladığında hiçbirisini geri döndürmüyoruz. Tamamını alıyoruz. Hepsi yazma eserin kendi alanında orijinalliği vardır. Nadir matbu kitapların da 1928 öncesi baskılarını tercih ediyoruz. Harf inkılabından önce basılan bütün eserleri kütüphanemize bağış olarak kabul ediyoruz. Tabii bu bağışlar bir komisyon tarafından, eser sağlama komisyonu tarafından da inceleniyor. Ancak bu zamana kadar bu eseri kabul etmiyoruz dediğimiz olmadı. Gelen bütün eserler bağış olarak kabul edildi. Yazma eserlerin dijitalleştirmesi projesi
dünyada yazma eserlerle ilgili yapılacak en önemli projelerden birisidir diye ben acizane düşünüyorum. Çünkü yazma eserlerin dijitalleştirilmesi demek, bu eserlerin tescil ve tespitinin yapılması demek. Bu eserlerin ebediyete kadar yaşaması demek. Hırsızlık ve benzeri kötü niyetli kişilerin bu kötü niyetlerini caydırması anlamına da geliyor. Çünkü tescil ve tespiti yapılan, dijitalleştirilen hiçbir eser hiçbir müzayede salonunda satılamıyor. Kimse de bunları satın alamıyor. Bunlar delil olarak kullanıldığında, satıldığında da uluslararası hukuk çerçevesinde sahibine hiçbir karşılık beklemeden geri iade ediliyor. Bunun dışında bu kitaplar bize ecdattan gelen bir hatıra. Bu hem bizim kültür ve medeniyetimizin birinci derecede kaynakları olmakla beraber dünya insanlığının da ortak kültürel mirası. Bunlar okunduğunda, araştırıldığında ilme, bilme, sanata katkısı olan eserler. Bu dijitalleştirme, ilmi, bilmi, sanatı geliştirme yönünde ciddi destek sağlayan bir projedir. Bu projeye emeği geçenlere ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum.